Varanasi dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi. Ama burayı asıl başka bir boyut yapan şey, insanların ölümü bizim gördüğümüz gibi bir son olarak görmemesi. Burada ölüm onlar için bir bitiş değil, ruhun yeni bir döngüye geçişi. Bu yakma ritüelleri de tam da bunun göbeğinde arkadaşlar. Şu an Varanasi'nin kıyısındayız. İki kutsal nokta var. Manikarnika Ghat ve Harishchandra Ghat. Bunlar sadece mekan değil, Hinduların ölüm kapıları. Bu ritüelin mantığı ne? Hindulara göre Ganj nehrinde yakılıp külleri suya bırakılan bir insan bu bahsedilen karma döngüsünden kurtulur ve ruh özgürleşir. Bizim için ölüm dediği şey onlar için kurtuluş. Yani burada bir insan öldü, aile üzülür. Evet, ama aynı anda bir rahatlama da geliyor. Sonunda özgürleşti derler. Ritüel nasıl başlıyor? Saatlerdir buradayım, izliyorum. Bir insan öldüğünde erkek aile bireyleri cesedi beyaz bir kefene sarıyor. İzliyor, bakın üzeri beyaz bir örtüyle kaplanıyor ve en büyük oğul buna mukiya denir. Başını kazır, sakallarını kazır ve tüm bu ritüellerin lideri olur. Burada ölü değil, misafir olarak görürler. Çünkü artık ruh bedenle işini bitirmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Aile cesedi bir sedye üzerine koyar ve sokaklarda Ram Ram Sati Hayri, yanlış söylüyorsam kusura bakmayın, bu söz gerçek olan yalnızca Tanrı'dır demektir. Hem ölümün acısını taşır hem de ölüyü yolcu eder. Sonra yakma alanına geldiğinde ortam seni ilk saniyede çarpıyor. Hiç durmayan bir ateş arkadaşlar. Sanki zaman kavramı yokmuş gibi ağır ağır çalışan görevliler, yavaş yavaş hareket eden insanlar, küllerle kaplı yerler, bir sessizlik ama garip bir şekilde korkutucu değil. Burada günde 400-500 arasında cenaze yakılıyor arkadaşlar. Bu şehirde ölüm durmadan 24 saat sürekli mesai yapıyor. Odun bile kişinin maddi durumuna, sınıfına göre seçilir. Sandal ağacı en pahalı olanı, tatlı bir koku bırakıyormuş. Ama tabii çoğu insan için normal odun kullanılıyor. Mukiya, yani ölen kişinin oğlu ateşi yakmadan önce 5 kez ateşin etrafında yürüyor. Bu yürüyüş dünya ile bağı kesme, ruhu özgür bırakma, bedeni ateşe teslim etme anlamına geliyor. Ardında baştaki çubuğu ateşe veriyor ve ritüel başlıyor. En çok gelen sorulardan biri neden yakılıyor? Hindulara göre beden geçici, ruh kalıcıdır. Ateş ise ruhu bedenden ayırıp gerçeğe götüren tek kapıdır. Toprağa gömmek, ruhun dünyaya bağlı kalması, yakmak tamamen özgürleştirmek olarak görülüyor. Sonrasında küllerin Ganj'a bırakılması. Yakma tamamlandıktan sonra kül ve kemik parçaları alınıyor, küçük bir vazoya konulup nehre bırakılıyor. Bu an gerçekten çok sade. Bizim gözümüzden garip olan şey, ama görseniz içerinizde olacak bütün çatışmaları darmadağın edecek. Çünkü onlar için doğduğun yere, Tanrıça Ganga'ya geri dönüyorsun, yani Ganj'a. Onlar için normal. Dostlar, biz batılı kültürlerde ölüm gizleniyor. Sessiz yapılıyor, ağıtlar eşliğinde. Kimse görmesin isteniliyor. Varanasi'de ölüm hayatın tam ortasında. Çaycı var, yemek satan var, yanında tuvaletini yapan var, hemen odunların üzerine, ama orada güller yakılıyor. Ardından bir cenaze geliyor. Burada ölüm korkulan bir şey değil. Hayatın bir parçası. Çok kısa öze geçiyorum. Ölü yakmak Hindular için bir kurtuluş ritüeli. Amaç ruhu özgürleştirmek. Ganj tanrıça olarak görülüyor. Küller ona teslim ediliyor. Manikarnika Ghat dünyanın en yoğun kremasyon merkezi dostlar. Ölüm burada dramatik değil, çok doğal. Burası ayrıca ölümün şehri değil. Varanasi şu anda olduğumuz gibi gündüz gözüyle görmek başka, asıl karakter güneş batınca ortaya çıkıyor. Sokakların gürültüsü çekiliyor ama Ganj'ın kıyısındaki bu ritüel 24 saat boyunca devam ediyor, hiç durmadan. Çünkü dediğim gibi burada bir son değil, kapı aralığı gibi. Bir odadan çıkıp diğer odaya geçmek kadar doğal. Varanasi'de insanlar ölmek için bile sıraya giriyor. Bu gerçekten sıraya koymuşlar insanları. Ama bunun bir sebebi var. Şehir Hindu inancında moksha kapısı sayılıyor. Ruhun doğum ölüm döngüsünden kurtulması. Burada ölmek bir anlamda karanlık bir tünelin ucundaki ışığa yaklaşmak demektir.
O yüzden Hindistan'ın dört bir yanından yaşlılar, hastalar, ömrünün son dönemine gelmiş insanlar buraya akın ediyor. Burası onların son durağı değil arkadaşlar. Yeni bir başlangıç. Ritüelin kendisi Gata indiğinde kendiniz de göreceksiniz. Odunlar üst üste koyuluyor. Fiyatları kalitelerine göre değişiyor arkadaşlar. Sandal ağacı üst seviye en güzel kokuyu veren ağaç ve en pahalısı da o. Aileler gelir bunun için pazarlık bile yapıyorlar burada. Düşünsene bizde cenazede fiyat konuşmak ayıp sayılır. Burada ise ritüelin bir parçası. Sonra beden geliyor. Bir beyaz çarşafa sarılı, üzeri çiçeklerle kaplı. Aile fertleri ağlamıyor arkadaşlar. Bunu kendiniz de göreceksiniz. Ağlamak yasak değil aslında. Ama ölen kişinin ruhunun huzurlu bir şekilde ayrılması için ritüel boyunca duygular bastırılıyor. Çünkü ölüm burada bir kayıp değil, bir teslimiyet. Beden ganja hafifçe daldırılıyor. Su ölümün ruhuna son dokunuşunu veriyor diyebiliriz. Ardından platforma alınıyor, odunların üzerine yatırılıyor arkadaşlar. Rahip mantraları okur, en büyük erkek evlat. Ama eğer yoksa aileden başka biri başındaki saçı kısacık keser ve ateşi yakar. Ve sonra o ateş yükseldikçe insanlar konuşur, dua eder, tekneler geçer, satıcılar işine devam eder, odun taşıyıcılar devam eder ama ritüel durmaz. Bu binlerce yıldır yapılan bir gelenek arkadaşlar. Aynı hamleler, aynı sözler, aynı kabul edilir. Burada kimse ölümü hafife almıyor ama kimse ondan korkmuyor. Dedim ya, bizde ölüm bir gölge gibi. Burada suyun üzerinde süzülen bir çiçek gibi karşılıyorlar. İnsanlar hayatta kalmaya değil, huzurlu ayrılmaya odaklanıyor. Ve işin en çarpıcı kısmı şu arkadaşlar. Bu ritüel yalnızca ölüyü uğurlamak için değil, yaşayanlara da bir hatırlatma. Bu diyor ki bak her şey geçici ama geçişin kendisi aslında en değerli an. Günlük hayat ile ölüm yan yana. Ganj'ın kıyısında yürürken bir anda yakma töreni ve birkaç metre ilerisinde insanlar gülerek selfie çekiyor, çayını içiyor, çocuklar oynuyor. Çünkü burada ölüm hayatın ortasında. Ayrı bir yere saklanmış ya da gizlenmiş değil. Yani şehir ölüm şehri değil, tam tersi. Hayatı olduğu gibi kabul etme şehri. Hadi bakalım. Biraz daha içeriye girelim arkadaşlar. Cenazenin gidişini izliyoruz sizlerle beraber. Ritüelin nasıl başladığını sizlere bu şekilde göstereceğim. Neler yaptıklarını, nasıl ilerlediğini hep beraber göreceğiz. You want to see, make a rooftop, you want to watch. Only respect. Every time I'm respectful. Thank you so much. Go and look up there. I don't know. Look, there you can make photograph out. In here, yeah, I know. You know, when you go up there, you can take a permission and make Okay, I'm in here, Baba. Which country? Yes, I know. Turkey. This is my house. Uh-huh. If you need some fresh air, Okay, from Baba. Manali. Thank you so much. You smoke? No.